Merhaba, bugün sizlerle BoJack Horseman dizisindeki karakterleri psikolojik olarak ele alacağız. Bana göre Netflix'in en iyi ikinci işi olan bu dizinin türü, durum komedisi olsa da aslında oldukça derin ve çarpıcı sahnelere de sahip. Belki ilerleyen süreçlerde başka konulara da odaklanırız. Ama bir yerden başlamak adına BoJack Horseman dizisinin 5 karakterini ele alacağım bugün. Bunlar BoJack Horseman, Prenses Caroline, Mr. Peanut Butter, Diane Nguyen ve Todd. Bu karakterleri Amerikalı psikoterapist Virginia Satir'in iletişim tarzları kuramı üzerinden inceleyeceğiz. BoJack'i hepimiz tanıyoruz. Karmaşık, kırılmış, sevgi arayan ama sevilmeyi hak ettiğine inanmayan bir karakter. Ama aslında BoJack'in çevresindeki karakterlerin de iletişim tarzları onların iç dünyalarına açılan kapılar gibi. Bugün bu kapıları Satir'in teorisiyle aralayacağız. Virginia Satir, 20. yüzyılın en önemli aile terapistlerinden biri. Ona göre insanlar özellikle stres altındayken belirli iletişim tarzlarına başvururlar. Satir, iletişimdeki bozulmaların kişinin içsel korkularından kaynaklandığını söyler. Ve insanlar özellikle stres anlarında savunma mekanizması olarak bu 5 iletişim biçiminden birine kayarlar. Gelin bunları buradaki karakterler üzerinden inceleyelim. 1. Suçlayıcı iletişim tarzı. Suçlayıcı kişiler genellikle kendilerini tehdit altında hisseder ve gücünü korumak için karşısındakini suçlar. Bunlar hep senin yüzünden böyle oldu. Onların en bilindik tavırlarıdır. Bu iletişim tarzını en çok kullanan kişi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi BoJack. BoJack içsel güvensizliklerini dış dünyaya öfkeyle yansıtan bir karakter. Onun baskın olan iletişim tarzı kesinlikle suçlayıcı. Ne zaman köşeye sıkışsa başkalarını suçlar. Prenses Caroline ile konuşmalarında, annesiyle olan ilişkilerinde, Diane'le olan çatışmalarında bunların hepsinde kendi sorumluluğunu almak yerine hep bir hedef gösterir. Bir sahnede Diane ona gerçekleri söylediğinde bağırarak şöyle der. You know what your problem is? You think you're so much smarter than everybody. Well, guess what? I spent as much time with you as you did with me. Why don't I write a book about how you married Mr. Peanut Butter because he's too dumb to see how much better you think you are? Okay, I know you're upset. I'm not upset. I'm just sick of nerd girls like you beating up on stars like me. It's pathetic. I'm sorry no one wanted to date you in high school, Diane, but I don't see why I have to suffer just because you were never especially pretty or interesting. Bu sözler BoJack'in utanç duygusunu inkar edip karşı saldırıya geçtiği bir andır. Suçlayıcı iletişim biçimi özünde kendini koruma biçimidir. BoJack duygusal olarak savunmasızdır ama bunu kabul etmek yerine saldırmayı seçer. Suçladıkça rahatladığını sanar ama aslında her seferinde biraz daha yalnızlaşır. 2. Yatıştırıcı iletişim tarzı. Yatıştırıcı kişiler çatışmadan kaçınmak için hep özür diler, başkalarının duygularına göre hareket ederler. Sorunlarla başa çıkma cümleleri, sorun bende, lütfen kızma. Bu örneğin en önemli temsilcisi Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter'ı hep gülümseyen, pozitif biri olarak tanırız. Ama bu pozitiflik çoğu zaman çatışmadan kaçmak için inşa ettiği bir maskedir. Çünkü o tipik bir yatıştırıcı iletişim tarzına sahiptir. Diane ile ilişkileri boyunca hep seni mutlu etmek istedim diyerek kendi isteklerinden feragat eder. Ama bu özveri değil, görünmez kalma korkusudur. Herkesin onu sevmesini ister çünkü reddedilmekten çok korkar. Dışarıdan bakıldığında Mr. Peanut Butter neşeli, enerjik, her zaman pozitif biri gibi görünür. Yatıştırıcı kişi ilişkideki sorumluluğu tek başına üstlenir. Hata onda olmasa da kendini suçlar. Çünkü terk edilmekten çok korkar. And have a nice time. This place is an escape for me. Okay, I'm sorry. I'm sorry. I should not have shouted at you. I need to go for a walk. Mr. Peanut Butter'ın bu durumunu sadece romantik anlamda düşünmemek lazım. Sevilme ihtiyacını herkesten karşılamak ister. Sırf sevgi elde edebilmek için vali olmaya bile çalışmışlığı vardı. Ama zamanla onun bu isteği biriken hayal kırıklıklarına dönüşür. 3. Aşırı mantıklı kişiler. Bu kişiler duyguları analiz eder ama ifade etmez. Robot gibi konuşur. Cümleye genellikle şöyle başlarlar. Bak, bu konuda mantıklı olan şu. Olaylara mantık çerçevesinde ve çözülmesi gereken problemlermiş gibi bakarlar. Sorun çözmek deyince de dizide aklımıza tek bir isim geliyor. Prenses Caroline.
Prenses Caroline tam bir kriz yöneticisidir. Her şeyi planlar, kontrol eder, güçlüdür ama aslında bu onun duygularını bastırma biçimidir. Hi, honey. Just checking on how the doctor's appointment went and also to wish you a happy Acknowledge Your Gardener Day. It's a work in progress. Don't judge it. Oh, the doctor's appointment got pushed back. I'm actually just walking in now. Oh, hello. Yes, it's me, Princess Carolyn. Here for my appointment? I like your perfume. There is a painting of a lake on the wall. You're sure it's okay I'm not there with you? Ralph, it's fine. I'm a big girl. Everything is so easy with you, Princess Carolyn. I mean, that's why I love you. Yeah, easy. That's what all the boys in high school liked about me, too. Okay, I'll see you tonight. I love you. I love you, too. Prenses Caroline için duygu ifade etmek zayıflık göstergesi gibidir. Bu, duygunun konuşulmasına izin vermeyen bir savunmadır. Aşırı mantıklı iletişim tarzı duygulara mesafe koyar. Mantıklı olmak her zaman güçlü görünmenin yolu haline gelir. Ama içten içe tükenmişlik, yalnızlık ve yorgunluk birikir. Prenses Caroline'in yorgunluğu çoğu zaman hiç söylemeden gözlerine yansır. 4. İlgi dağıtıcı iletişim tarzı. İlgi dağıtıcılar da duygularla yüzleşmek istemez. İlgisiz davranır ve konuyu dağıtır. Konuyu dağıtmak deyince de o. Evet, doğru bildiniz. Bu kişi Todd Chavez. Todd dizinin en renkli, en dağınık, en spontane karakterlerinden birisi. Ama bu dağınıklık sadece mizahi değil, aynı zamanda psikolojik bir savunma biçimi. Onun baskın iletişim tarzı ilgi dağıtıcı. Bir sorunla karşılaştığında o duyguyla yüzleşmek yerine konuyu değiştirir. Ciddi bir konuşmasının ortasında başka bir konuya odaklanıp ilgisini kaybedebilir. Todd'un komikliği bazen yalnızlığını örten bir perdenin ta kendisidir. Todd ilk sezonlarda tipik bir ilgi dağıtıcıydı. Bojack ne yaparsa yapsın onu affeder, kendi sınırlarını kolayca ihlal ettirirdi. Ama ilerleyen sezonlarda bir dönüşüm yaşar. Aseksüelliğiyle yüzleşmesi, sınır koyması, Bojack'in evinden ayrılmaya karar vermesi onun için çok önemli detaylardı. About my mom. You know, my relationship with my mom. It's weird, awkward. And I feel like she doesn't really get me, but, she's trying. And a couple years ago, I never thought I would have any kind of relationship with her. Like, I was sure of it. What changed? I don't know. I did, or she did, or, we are. Bu, satirin en sağlıklı iletişim tarzı olan açık iletişime geçiştir. Ve bu dizide Todd karakteri bu geçişi sağlayabilen en özenli karakterlerden birisiydi. 5. Açık iletişim tarzı. Açık iletişim sağlıklı olan iletişim biçimidir. Kişi duygusunun farkındadır, onu ifade eder ve sorumluluğunu alır. Diane genellikle aşırı mantıklı iletişim kurar. Duygularını analiz eder ama ifade etmez. Ancak özellikle son sezonlarda çok güçlü açık iletişim anları yaşar. But I don't want to write a middle grade fiction detective series. I think you do, though. Because when I was reading it, I could tell you were having fun. Yeah, but I'm not writing a book to have fun. If I don't write my book of essays now, I never will. So, don't write your book of essays. I have to. Why? Because if I don't, that means that all the damage I got isn't good damage. It's just damage. I have gotten nothing out of it, and all those years I was miserable was for nothing. I could have been happy this whole time, and written books about girl detectives, and been cheerful, and popular, and had good parents. Is that what you're saying? Bu içten, dürüst, savunmasız ve gerçek bir cümledir. İşte bu satirin açık iletişim dediği şeydir. Diane her zaman bunları başaramaz. Ama o sahnede kendi benliğiyle temastadır. O yüzden dizinin en dönüşen karakterlerinden biri odur. Açık iletişim tarzı kendini tanımaktan ve sınır çizebilmekten geçer ve Diane tam olarak bunu yapmayı öğrenir. Bu karakterler kurgu olabilir ama hepimize tanıdık geliyorlar. Çünkü hepimiz zaman zaman suçlayıcı, yatıştırıcı ya da ilgi dağıtıcı olabiliyoruz. Asıl mesele bu kalıpları fark etmek ve sonra tıpkı Diane gibi, tıpkı Todd gibi daha açık, daha dürüst, daha temaslı bir iletişim kurmaya başlamak. Virginia Satir der ki, insanlar bozulmaz, sadece savunmaya geçer ve her savunmanın arkasında bir korku yatar. Bu dizideki karakterlerin her biri korkularını başka bir iletişim tarzına dönüştürdü. Peki sizler stres altındayken nasıl iletişim kuruyorsunuz?